Selamın aleyküm Allah dostları, Menkıbeler kitabına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine zamanı ve mekanı aşan bir hikayeye yolculuk edeceğiz. Bu sadece bir hikaye değil, bir gönül penceresi, bir iç sesin yankısı. Her hikayede bir ders, her cümlede bir iz saklı. Belki bugün dinleyeceğiniz menkıbe size tanıdık gelecek. Belki de hiç beklemediğiniz bir yerden dokunacak yüreğinize. Kulaklığınızı takın, gözlerinizi kapatın ve bırakın bu hikaye sizi olduğunuz yerden alıp bambaşka diyarlara götürsün. Çünkü anlatacaklarımız sadece bir hikaye değil, yürekten yüreğe bir yolculuk. Hazırsanız, Menkıbeler kitabının yeni sayfası açılıyor. Verimli ovaların kalbinde, Serinoba köyü adında bir yer varmış. Bölgenin en eski yerleşimlerinden biri olan bu köy, kerpiçten yapılmış evleriyle tanınırmış. Duvarlarında geçmiş nesillerin hatıraları saklıymış. Evlerin çatıları palmiye yaprakları ve samanla kaplıymış ki, bu da evlere geleneksel bir sıcaklık verirmiş. Köyü çevreleyen araziler göz alabildiğine uzanırmış. Bu topraklar, buğdaydan arpaya, meyveden sebzeye kadar çeşit çeşit ürünle doluymuş. Her sabah, güneşin ilk ışıklarıyla birlikte köyde çiftçiler uyanır. Alet edevatlarını alıp tarlalara doğru yola koyulurlarmış. Çiftçiler, toprağı işlerken ve ürünlerini taşırken en büyük yardımcıları eşeklermiş. Bu hayvanlarla çiftçiler arasında sıkı bir bağ varmış. Karşılıklı güvene ve dayanışmaya dayanan bu ilişki, köy yaşamının ayrılmaz bir parçasıymış. Toprak sevgiyle sürülür, tohumlar özenle ekilir, gün be gün büyümeleri takip edilirmiş. Toprakla uğraşmak onlar için sadece bir geçim yolu değil, kuşaktan kuşağa aktarılan bir yaşam biçimiymiş. Serin Oba köyünün insanları, yardımlaşma ve azmin simgesiymiş. Hep birlikte çalışır, neşelerini ve hüzünlerini paylaşır. İş sırasında halk hikayeleri anlatır ve yöresel türküler söylerlermiş. Doğayla uyum içinde yaşar. Geleneklerini, örf ve adetlerini sevgiyle korurlarmış. Ve eşekler, yükün ağırlığına katlanır. Tarladaki her adımda çiftçilere eşlik ederlermiş. Bu yüzden sabrın ve dayanıklılığın sembolü sayılır. Köylülerin günlük yaşamında vazgeçilmez bir yer tutarlarmış. Bu köy, gönlü zengin bir adama aitmiş. Köylülerin çoğu onun tarlalarında çalışırmış. O ise yaşlı, yufka yürekli ve adaletli biriymiş. Çiftçilerine yalnızca yeteni değil, fazlasını da sunar. Onları incelikle, tevazu içinde gözetirmiş. Gündüz vakti, çiftçiler tarlalara dağılır. Kimi hasat toplar, kimi eşeklerin yardımıyla toprağa sürermiş. Ve o çiftçiler arasında biri varmış ki, ötekilerden farklıymış. Adı Baran'mış. Görünüşü ve kıyafetleriyle diğerlerinden hemen ayrılırmış. Baran'ı ilk kez gören biri, onun bir asilzade olduğunu sanabilirmiş. Bu topraklar, Baran'ın sadece çalıştığı bir yer değil. O burada bir çiftçiden fazlasıymış. Gündüzleri durmaksızın çalışır. Yaşlı babasının geçimini sağlayabilmek için elinden geleni yaparmış. Evlerinin hemen yanı başında, taş duvarlı küçük bir barınak bulunurdu. İçinde yalnızca bir eşek yaşar, onlara yoldaşlık yaparmış. Baran, gün batımına yakın işten döner. Babasına hem bir miktar para hem de yiyecek getirirmiş. Ardından da köyün yaşlı hocasından ders almaya gidermiş. Bir gün, güneşin yakıcı ışıkları çiftçilerin başlarını kavururken, yaşlı bir köylü Baran'a seslenmiş. "Ey Baran, hala o bilge hocadan ders alıyor musun?" Baran tebessümle, "Evet, Allah'a şükür, hala düzenli olarak gidiyorum." demiş. Yaşlı adam, "O halde neden susuyorsun evlat? Gündüz saatleri uzun, senin de anlatma yetin var. Anlat bakalım, son zamanlarda ne öğrendin? Belki bu sıcak vakti biraz daha katlanılır hale getirirsin." Baran, bu yaşlı adamın zihnine uygun bir şey düşünmeye başlamış. Çünkü yıllarca öğrendiği karmaşık bilgileri anlatmak hem anlaşılmaz olurmuş, hem de yaşlı adamı zor duruma sokabilirmiş. Etrafa göz gezdirmiş. Derken yaşlı bir eşek görmüş. Gözleri parlamış. "Biliyor musun amca?" demiş. "Eşekler aslında çok zekidir.
Hatta en zeki hayvanlardan biridir. İsimleri hep aptallıkla anılsa da, yerleri kolaylıkla hatırlar ve insanları hemen tanırlar. Yaşlı adam Baran'a bakarak gülümsemiş. "Evlat, senin anlattıklarını ben 20 yıl önce öğrendim. Hatta eşekler ile ilgili çok tuhaf hikayelerim var." Sonra, gözleri yorgun bir siyah eşeğe takılmış. Başında bir çiftçi, ağır ağır toprağa sürüyormuş. "Gençliğimde," demiş, "onu uzak diyarlardan gelen bir tacirden satın almıştım. O zamanlar genç ve güçlü olan eşeğimle birlikte uzakta sebze satmaya gittim. O bölgeye ilk kez gidiyordum. Yolda gözlerime ağırlık çöktü. Uyuyakaldım. Saatlerce derin bir uykuya daldım. Uyandığımda kendimi hiç tanımadığım bir yerde buldum. Neden ve nasıl geldiğimi sorgularken karşıma eşeği aldığım o tacir çıktı. O anda anladım ki eşeğim beni ona götürmüş. Tacir beni görünce kahkaha attı. "Hayret etme dostum," dedi. "Eşekler gittikleri yerleri unutmaz. Bir daha sakın uyuyup da onu serbest bırakma. Çünkü seni senin gitmek istediğin yere değil, kendi özlediği yere götürür." Sonra eşeğimle ilgili çok garip şeyler söyledi. Başta abartıyor sandım. Ama zaman içinde yaşadıklarım bana gösterdi ki, o adam hiç de abartmıyormuş. Hatta bana anlattıkları, yaşadıklarımın sadece küçük bir kısmıymış. Baran'ın merakı gittikçe artmış, yaşlı adamı daha da dikkatle anlatmaya başlamış. Ama tam o sırada, kalın ve yabancı bir ses konuşmayı bölmüş. "Buraya sohbet etmeye mi geldiniz? Eğer biriniz bir daha iş sırasında konuşursa, bir daha burada çalışamaz." Adamın sözleriyle ortalık bir anda sessizleşmişti. Çiftçiler birbirine bakıp durumu anlamaya çalıştılar. Çünkü bu sesi çıkaran kişinin kim olduğunu bilmiyorlardı. Genç bir adamdı. Geniş bir bıyığı vardı. Başı kazınmıştı ve elinde bir borazan taşıyordu. Genç adam konuşmasına şöyle devam etti. "Beni tanımadınız mı? Ben bu toprağın sahibinin oğluyum. Birkaç gün önce yolculuktan döndüm. Bugünden itibaren işleri bizzat ben denetleyeceğim. Babam hasta, şu anda şifahanede tedavi görüyor. Kim işini aksatırsa dönüp kendisine baksın. Çünkü biri işi ciddiye almazsa, onu uyarma zahmetine girmem. Direkt kovarım. Ve bir daha geri dönemez." O gün çiftçiler için çok ağır geçmişti. Genç adamın sözleri, borazanın yankısından bile daha can yakıcıydı. Küçük büyük her şeye karışıyor. Yaşlı çiftçilere bile saygı göstermeksizin konuşuyordu. Zayıf ve yaşlı olanlarla alay ediyor. Tarlayı gezerken 3 çiftçiyi sırf güçsüz diye işten kovmuştu. Oysa babası, çiftçilerin çoğunun yaşlı olduğunu bildiği halde onları işte tutuyordu. Hem merhametinden hem de onların tarımdaki uzun tecrübelerinden faydalanmak için. Genç çalışanları doğru şekilde eğitmelerini istiyordu. O gün Baran yaşananlara üzülerek eve döndü. Babası onu bekliyordu. Baran'ın mahzun halini görünce sebebini sordu. Baran'da olan biteni, toprağın sahibinin oğlunun yaşlı ve yoksul çiftçileri ağır işleri yapamadıkları için nasıl kovduğunu anlattı. Babası, oğlunun omzuna şefkatle dokunarak onu teselli etmeye çalıştı. "Üzülme evladım, rızık Allah'tandır." "Baran, ama sen onu görmedin baba. Nasıl davranıyor? İnsanları güçlerinin ötesine zorluyor. Yarın bazıları yorgunluktan işe gelemeyecek gibi," dedi. Bunun üzerine babası iç çekerek konuştu. Anlaşılan bu adam, babasının yıllar boyunca emekle kurduğu düzeni yıkacak. Sonra sesini yumuşattı. "Kendini toparla evladım ve dersine hazırlan. Eşeği besledin mi?" Baran, "Hayır, henüz değil," diye yanıtladı. Babası onu ikaz ederek hatırlattı. "Yemeğini geciktirme evladım. O eşek, biliyorsun ya, vaktiyle bizi ölümden kurtarmıştı." Baran, o günü hatırladı. O eşek, onları gerçekten ölümden kurtarmıştı. Olay babasını tedavi için şifahaneye götürdüğü zamanın birinde olmuştu. Şifahane, günler süren uzun engebeli yolları ile bilinen bir yerdeydi. Yolda su mataraları düşüp yere saçılmıştı.
Kısa süre içinde susuzluk baş göstermiş ve ikisi de tükenmeye başlamıştı. Çaresizce kurak toprakların üzerinde, kaderlerini beklerken uzaklarda bir hareketlenme gördüler. Önce sonlarının geldiğini sandılar. Ama sonra fark ettiler ki, eşek bir noktada durmuş, arka ayaklarıyla toprağı eşeliyordu. Yaklaştıklarında eşeğin toprağı eşelediğini gördüler. Birkaç dakika içinde yerden su fışkırdı. Susuzluktan kavrulmuşlardı. Kana kana içip yollarına devam ettiler. O anı hatırlayan Baran, hemen eşeğe gidip ona en güzel yiyecekleri sundu. Ertesi sabah tarlaya her zamanki gibi gittiğinde, onu bekleyen garip bir manzarayla karşılaştı. Çiftçiler, ağaçların arasında ve ekinlerin içinde bir şey arıyorlardı. Meğer gece 2 eşek ortadan kaybolmuştu. O sırada çiftçilere öfkeyle bağıran toprak sahibinin oğlu, onları çalışmaya zorlamak için tarlaya gelmişti. Fakat çiftçilerin neye odaklandıklarını görünce sordu. "Neyi kaybettiniz?" Çiftçiler, 2 eşeğin kaybolduğunu söylediler. Genç adam herkese emretti. "Her yeri didik didik arayın." Ama sonuç yoktu. Sanki hayvanlar yer yarılmıştı da yerin dibine girmişlerdi. Genç adam, tarlanın sürülmesinden sorumlu bir çiftçiyi çağırdı. "Söyle bakalım, bu eşekler gece nerede kalıyor?" Çiftçi cevapladı. "Tarlanın yakınında, ağaçlara bağlanıyorlar." Genç adam kaşlarını çattı. "Peki kim onların güvenliğinden sorumlu?" Çiftçi ürkek bir sesle, "Kimse, yıllardır böyle. Sabah geri dönünce her şey yerli yerinde oluyordu," dedi. Bunun üzerine genç adam öfkeyle haykırdı. "Siz eşekleri bırakıp evinize mi dönüyorsunuz? Eğer bulunmazlarsa onların bedelini maaşlarınızdan keseceğim." Bu tehdit üzerine çiftçiler telaşla yeniden her köşeyi aramaya koyuldular. Ama eşeklerden iz yoktu. Bazıları çalındığını düşündü. Ancak köyün nüfusu azdı. Hırsızlık olursa hemen anlaşılırdı. Üstelik daha önce hiç böyle bir olay yaşanmamıştı. Gün sona erdi. Çiftçiler kendi aralarında karar aldı. Artık eşekleri gece koruyacaklar. Her biri sırayla tarlada sabahlayacaktı. Böylece hem eşeklerin kaybolmasını önleyeceklerdi, hem de toprak sahibinin oğlu tarafından kesilen maaşlarını koruyacaklardı. Zaten maaşlar çoktan düşürülmüştü. Birkaç gün geçti. Sabah olunca çiftçiler tarlaya geldi ama 2 eşek daha yoktu. Her yerde aradılar. İz yoktu. Yalnızca bağlı oldukları ağacın ipleri kesilmişti. Genç adam bunu duyunca öfkesinden deliye döndü. Eşeğin güvenliğinden sorumlu çiftçiyi çağırdı. "Ne oldu? Ne gördün?" Adam mahcup bir şekilde, "Bilmiyorum. Burada uyuyordum. Sabah işe başlayabilmek için," dedi. Genç adam hiç tereddüt etmeden o çiftçiyi işten kovdu. Üstelik yine maaşlardan kesinti yaptı. Artık Baran için bu iş bir gizeme dönüşmüştü. Eşeklerin kayboluşunun ardında ne olduğunu anlamaya çalıştı. Ama bir sonuca ulaşamadı. O gece, belki bir iz bulurum diye, onların kaldığı yere gitti. Fakat görebildiği tek şey, kesilmiş iplerdi. Düşündü, eğer eşekler çalınsaydı, ipler çözülürdü. Kim ipi kesmekle uğraşsın ki? Bu onu şüphelendirdi ama yine de net bir cevap bulamadı. 4 eşek ortadan kaybolmuştu. Ve Baran, içindeki şüpheye rağmen, çalınmış oldukları fikrine razı oldu. Çiftçilerin maddi durumu giderek kötüleşiyordu. Çünkü birçoğu işten atıldığı için sayıları azalmış. Aynı zamanda maaşları da sürekli düşürülmüştü. Gerekçe hep aynıydı. Çalışmıyorlar, ilgisizler, hak ettiklerini alıyorlar. Üstelik kaybolan eşeklerin bedelini de onlar ödüyordu. Bu, omuzlarındaki yükü daha da artırıyordu. Ama yine de çalışmaya devam ettiler. Çünkü bu topraklarda tarımdan başka geçim kaynağı yoktu. Başka bir iş yapmak isteseler, günlerce sürecek yolculukla başka bir şehre gitmeleri gerekirdi. Bu da çok zor bir seçenekti. Zaman geçtikçe aynı olay tekrarlandı. Yine 2 eşek daha kayboldu. Yine toprak sahibinin oğlu öfkeyle bazı çiftçileri işten çıkardı.
ve yine eşeklerin bedeli çiftçilere kesildi. Günlük ücretleri bir kez daha azaltıldı. O gece Baran uyuyamadı. Bu kayboluşların arkasında tuhaf bir şey olmalıydı. Özellikle eşeklerin kaybolma şekli düşündürücüydü. Ne tek başlarına ne de topluca. Her defasında ikişer ikişer kayboluyorlardı. Üstelik ipler çözülmüyor, kesiliyordu. Ve hepsi gece vakti ortadan kayboluyordu. O sırada Baran'ın aklına yaşlı çiftçinin anlattıkları geldi. O eşek, sahibini uzak bir yere götürmüştü. Ve ticaret yapan adam, eşeklerin gidecekleri yerleri hiç unutmadığını söylemişti. Hatta Baran'ı uyarmıştı. Bir daha eşeği yalnız bırakma. Çünkü seni istediğin yere değil, kendi özlediği yere götürür. Ve yaşlı adam, o eşeğin çok farklı olduğunu söylemişti. Ama Baran o garip şeyin ne olduğunu öğrenememişti. Çünkü toprak sahibinin oğlu o gün konuşmayı yarıda kesmişti. Baran, merakını bastıramadı. O gizemi öğrenmek istiyordu. Belki de o anlatılmayan şey, eşeklerin kayboluşunun sırrını aydınlatabilirdi. Hemen hazırlandı. Eline bir yağ lambası aldı ve yola çıktı. Yaşlı adamın evine vardı. Kapıyı nazikçe çaldı. Yaşlı adam karanlıkta onu tanıyamadı. Baran, lambayı yüzüne yaklaştırarak "Benim, Baran" dedi. Adam şaşkındı. "Bu saatte buraya gelmenin sebebi nedir evlat? Baban hasta mı? Kötü bir şey mi oldu?" Baran hemen yanıtladı. "Hayır amca, babam iyi. Ama çok önemli bir şey için geldim." Adam onu içeri davet etti. Baran, eşeğin sahibine gidişini ve o tacirin söylediklerini hatırlattı. "O garip şey neydi?" diye sordu. Yaşlı adam, Baran'ın sırf bunu öğrenmek için gece gece geldiğine şaşırmıştı. Ama yine de elinden geldiğince hatırlamaya çalıştı. "Bak evlat" dedi. "O tüccar bana dedi ki, bu türden eşeklerde öyle özellikler var ki başka hiçbir soyda bulamazsın. Çünkü ona iyi davranırsan seni zengin edebilir" demişti tacir. "Eğer yanında huzur bulursa o eşek sana hazinelerin yerini gösterebilir. Suyun nerede olduğunu bile söyleyebilir. Hatta işini 2 kat verimle ve neşeyle yapar. Ama ona sert davranırsan üzülür, üzüntüsü gücünü alır, zayıf düşer." Ve eklemişti. "Bu soy, onurlu bir soy, kendini aşağılanmış hissederse çalışmayı tamamen bırakır." O zamanlar tacirin sözlerine pek inanmamıştım. Çünkü tüccarlar genelde mallarını överken abartırlar. Ama içimde bir merak vardı. Kendim öğrenmeliydim. O günlerde halim vaktim yerindeydi. Malları uzak köylere taşır, satar, para kazanırdım. Ve sonunda tacirin anlattığı gibi eşeğin özelliklerini denemeye karar verdim. Ama bir yandan da pişman oldum. Önce eşeğe sert davrandım. Tacirin söylediklerinin doğru olup olmadığını görmek istedim. Eğer haklıysa eşek duracaktı. Yanılıyorsa belki daha hızlı hareket ederdi. Ne oldu biliyor musun? O eşek bir anda durdu. Ne adım attı, ne başını kaldırdı. Hareket etmeyi bıraktı. Hatta gitmek bile istemedi. Yolculuk yapamayacak kadar bitkinleşti. O gün fakirliğe adım attım. Eskiden binlerce kilometre yol alan eşeğim artık adım atmakta zorlanıyordu. Sonradan merhamet göstermeye çalıştım ama işe yaramadı. Eski gücüne dönmedi. Baran, duyduklarından ötürü dona kalmıştı. Tek kelime edemedi. Yaşlı adam devam etti. "Bir şey daha fark ettim. Bu eşek hem uzun ömürlü hem de yüksek doğurganlık özelliğine sahipti. Şu anda tarlada gördüğünüz tüm eşekler onun soyundan geliyor." İşte tam o anda Baran'ın zihninde bir ışık yandı. Evin arkasındaki eşek, yıllar önce babasının bu yaşlı adamdan aldığı eşek, evet, aynı yeteneklere sahip olmalıydı. Hem onları çölden kurtarmıştı, hem de hala yanlarındaydı. Bu düşünceyle Baran hızla eve döndü. Eşeğin kaldığı yere gitti. Önüne yemek bıraktı. Sonra sırtını sıvazlayarak içinden konuşmaya başladı. "Acaba bu eşek gerçekten öyle mi?
Belki de bu eşek, o soyun bir parçası. Belki bana suyu ve altını gösterebilir. Belki de kaybolan eşeklerin sırrı bu olabilir. Tam o anda, belli belirsiz bir ses duydu. Yoksa eşekler kaçmaya mı başladı? Baran irkildi. Etrafına baktı ama kimse yoktu. "Kim var orada?" diye seslendi. Sonra fark etti ki, ses, eşekten geliyordu. Eşek ona şunları söylüyordu. "Seninle konuşan benim, Baran. Ben buradayım." "Endişelenme," dedi eşek sakin bir sesle. "Ve korkma." Baran hala olup bitenleri kavramakta zorlanıyordu. Şaşkınlık içinde ayakta durmuş, duyduklarını sindirmeye çalışıyordu. Eşek konuşmaya devam etti. "Söylediklerini duydum. Ne oldu, anlat bana." Baran, korku içinde cevap verdi. "Birkaç eşek kayboldu. Kimse ne olduğunu bilmiyor. Çalındılar mı? Yok oldular mı? Bilinmiyor." Eşek sessizce düşündü ve sonra konuştu. "Belki de korkulan oldu. Eğer öyleyse, köyünüzü büyük zorluklar bekliyor." Baran heyecanla sordu. "Nedir bu korkulan şey?" Eşek biraz duraksayarak konuştu. "Önce emin olmam gerek. Beni tarlaya götürebilir misin? Orada eşeklerin kayboluşunu kendim gözlemleyeyim." Baran başını salladı. "Evet, ama sen nasıl konuşabiliyorsun?" Eşek başını eğdi. "Biz çok şey yapabiliriz eğer bize güvenen biri yanımızdaysa. Yarın sana her şeyi anlatacağım. Ama benden kimseye bahsetme." Ertesi sabah Baran, eşeğiyle birlikte tarlaya gitti. Genç adamdan bir günlük ücret karşılığı eşeğin çalışmasına izin vermesini istedi. Adam kabul etti. Gün bitince Baran eşeğin yanına gitti ve birlikte eve dönerken eşeğin sırtında kan izleri gördü. Şaşkınlıkla sordu. "Ne oldu sana?" Eşeğin gözlerinde yaşlar vardı. Baran daha da şaşırdı. "Ne oldu? Neden ağlıyorsun?" Eşek iç çekerek cevapladı. "Buradaki eşeklere kötü davranılıyor. Kalın sopalarla dövülerek zorla çalıştırılıyorlar. Kimse bunun verimi düşürdüğünü fark etmiyor. Şimdi anlıyorum. Eşeklerin neden kaybolduğunu." Baran heyecanla, "Söyle, neden?" dedi. Eşek fısıltıyla konuştu. "Bu zulümden kaçıyorlar. Eskiden, toprak sahibinin oğlu işlerin başına geçmeden önce, eşeklere saygı gösterilir, sevgiyle yaklaşılırdı. Kimse onları zorlamaz, dövmezdi. O yüzden burada kalırlardı. Ama şimdi her şey değişti." Yeni gelen, çiftçilere eşeklere sert davranmalarını emretti. "Biz bu aşağılanmaya dayanamayız." Bu yüzden bazıları kaçıp özel bir krallığa sığındı. Orada ne zorbalık var, ne acı. Baran hayretle sordu. "Peki neden hep ikişer ikişer kaçıyorlar?" Eşek cevapladı. "Çünkü bir dişiyle bir erkek birlikte kaçıyor. Krallığa girebilmek için. Yasamız, yalnız kaçmayı yasaklar. Ve bil ki köyünüzde yoksulluk baş gösterecek. Eğer kimse bu duruma müdahale etmezse, tüm eşekler birlikte ayrılacak. O zaman köyü kıtlık ve sefalet bekliyor." Baran, duyduklarıyla donup kaldı. Eve vardığında, eşeğin kanlı sırtını usulca yıkadı. Yaralarına ilaç sürdü. Önüne su ve ekmek koydu. Gece çöktüğünde, eşek başını kaldırıp fısıldadı. "Baban, hala yaşıyor mu?" Baran, gözlerini kaçırarak yanıtladı. "Ona hep sadık kaldım. Ama artık çok hasta, sesi bile çıkmıyor." Ertesi sabah, Baran bu kez işe gitmedi. Tarlaya, köylüleri uyarmak için gitti. Geldiğinde bir adamın eşeği sopayla dövdüğünü gördü. Hemen müdahale etti. "Dur, onu incitme," dedi. Adam çaresizce cevapladı. "Eğer dövmezsem, işten kovulacağım. Çalışmazsak, toprak sahibinin oğlu bizi tembellikle suçluyor," dedi çiftçi. "Bu yüzden hepimize kalın sopalar verdi. Eşekleri dövmemizi istedi. Ama her şey kötüye gidiyor. Görüyorsun işte, ne yapacağımızı bilmiyoruz."
Bu sözleri duyan Baran, artık susmamaya karar verdi. Gidip toprak sahibinin oğluyla yüzleşecekti. Genç adam, tarlanın kenarına kurulmuş küçük bir çadırda oturuyordu. Güneşten korunmak için kendine gölgelik yapmıştı. Oradan çiftçilere hakaretler yağdırıyor, daha çok çalışmaları için baskı yapıyordu. Baran yaklaştı, kararlıydı. "Seninle önemli bir mesele hakkında konuşmak istiyorum," dedi. Adam alaycı bir sesle cevap verdi. "Ne oldu yine?" Baran cesurca açıkladı. "Eşekler zorbalıkla çalışmaz. Bunlar sıradan hayvanlar değil, nadir bir soy. Onlara ne kadar sert davranırsan o kadar zayıflarlar. Ama sevgi gösterirsen sana fazlasıyla karşılık verirler. Kaçmalarının sebebi bu. Eğer bu zulüm sürerse tüm eşekler burayı terk edecek." Genç adam kahkahayla güldü. "Sen bunu nereden biliyorsun? Yoksa eşekler mi anlattı sana? Zaten ilk gördüğümde anlamıştım. Sen bu iş için uygun değilsin. Ne zamandır eşekler dövmeden çalışmaz olmuş. İşten kovuldun. Bir daha bu tarlaya adımını atma." Baran yıkılmıştı. Büyük bir hüzünle eve döndü. Babasıyla birlikte geçimlerini nasıl sağlayacaklarını düşünüyordu. Hemen eşeğin yanına gitti. Diz çöküp ağlamaya başladı. Eşek onun hüznünü duydu. Seslendi. "Neden ağlıyorsun?" Baran gözyaşları içinde anlattı. "İşten kovuldum. Çünkü eşeklere yapılan kötülüğü durdurmaya çalıştım." Eşek başını kaldırdı. "Hadi, beni çözüp tarlaya götür. Sen ve baban aç kalmayın. Toprak sahibine git. De ki bu eşek bir günlük ücret karşılığında çalışacak. Tıpkı geçen seferki gibi." Baran tereddütle, "Ama yaraların daha iyileşmedi," dedi. Eşek gözlerinde kararlılık taşıyordu. "Sana daha önce söyledim Baran. İyi insanlara bizim soyumuz çok şey verebilir. Sen ve baban o iyi kalplilerdensiniz." Baran, eşeği yanına aldı ve tarlaya gitti. Genç adama yaklaştı ve onunla yeniden konuştu. Adam, eşeği bir çiftçiye verdi. Ama alayla, "Sakın tembellik yapmasın. Onu dikkatle gözet." Baran içten içe ezilmişti. Ama eşeğinden gözlerini ayırmıyordu. Hep yanı başındaydı. Bir süre sonra tarlada bir hareketlenme oldu. Çiftçiler ortada toplanmıştı. Baran hemen eşeğin yanına koştu. Bir eşek ölmüştü. Hiç vakit kaybetmeden kendi eşeğini aldı. Sessizce eve döndü. Yolda eşeğe fısıldadı. "Ne oldu ona?" Eşek gözlerini yere indirdi. "O eşek bizim annemizdi. Açlık ve dayak yüzünden öldü." Toprak sahibinin oğlu, gece eşeklerin başında duran adama onların yiyeceksiz bırakılmasını emretti. "Annemiz doğum yapacaktı, dayanamadı." Baran derin bir sessizliğe gömüldü. Eşek ekledi. "Sabah olduğunda hüküm bizim krallığımızın yasalarına göre verilecek." Baran hayretle sordu. "Ne demek bu? Krallığın hükmü ne?" Eşek gözlerini göğe dikerek cevapladı. "Krallığımızın ilk yasası der ki, zulüm haddini aşarsa sessizlik sona erer. Eğer insanoğlu zulmünde ısrar ederse," dedi eşek, "biz de kendimize bir yurt kurar, oraya göç ederiz." Baran şaşkınlıkla sordu. "Peki, o krallık nerede?" diye sordu Baran. Eşek gözlerini uzaklara dikerek yanıtladı. "Sisler içindeki eski bir yaylada." Baran kaşlarını çattı. Sesi endişeyle doluydu. "Ama orada güneş tepeden yakar, nasıl yaşayacaksınız?" Eşek derin bir iç çekti. Sesi yumuşak ama kararlıydı. "Bizi kuşlar, kanatlarıyla güneşin kavurucu ışığından korur. Krallığımızda ne zulüm vardır, ne acı, ne de hoyratlık." O gece Baran, eşeğin anlattıklarını babasına aktardı. Ardından babasını yanına alarak birlikte bu gizemli yolculuğa çıkmaya karar verdiler. Gece yarısında eşek onları aldı. Büyük bir eşek sürüsüyle birlikte sisler içindeki eski yaylaya doğru yola çıktılar. Oraya vardıklarında yüzlerce eşek onları karşılamıştı. Etrafı büyükçe bir saman duvarla çevriliydi. Gökyüzünde binlerce kuş uçuyor, gölge sağlıyordu.
Baran bu krallıkta gördü ki hayvanlar birbirine sevgiyle yaklaşıyor. Kimisi su taşımakla görevli, kimisi güvenlik ve keşifle meşguldü. Krallığı yöneten bir hükümdar vardı. Bilge bir eşek, tüm sürü ona saygıyla itaat ediyordu. Baran ve babası burada bir süre kaldılar. Krallığın eşekleri, onların iyi yürekli olduklarını görünce bu misafirliğe izin verdiler. Bu sırada köyde sabah olmuştu. Çiftçiler tarlalara gittiklerinde gördüler ki, tek bir eşek bile kalmamıştı. Toprak sahibinin oğlu deliye döndü. Çiftçilere karşı daha da zalimleşti. Ücretlerini daha da düşürdü. Artık çiftçiler tüm gün çalışıyor. Sadece 2 dilim ekmek alabiliyorlardı. Zamanla çiftçiler zayıf düştü. Tarımda bozulmalar başladı. Mahsuller kurudu. Çünkü onları taşıyacak, sürecek eşek yoktu. Toprak sahibi yeni eşekler almak istedi. Ama hiçbir hayvan köye yanaşmadı. Yaklaşan hayvanlar deli gibi kaçıyor. Kontrol edilemiyordu. Köy hakkında söylentiler yayıldı. Burası artık lanetliydi. Ne hayvan girerdi ne insan. Hiçbir hayvan tüccarı bu köye eşek ya da başka canlı satmak istemiyordu. Kimse uğramıyordu. Oysa bu davranışların sebebi eşek krallığının yasalarıydı. Bu yasa derdi ki, eşekler, zulümle dolu toprakları terk ettiklerinde, hiçbir başka hayvan onların yerine geçemez. Yoksa aynı zulme uğrayacaktır. Köyün hali gün geçtikçe daha da kötüleşti. Ekinler tarlada kuruyup kaldı. Çünkü onları sürecek tek bir hayvan bile kalmamıştı. Mahsuller dalında çürüdü, ambarlarda bozuldu. Ne çalışacak insan vardı, ne de kalanların hasat yapacak gücü. Toprak sahibi, bir zamanlar kovduğu işçileri geri çağırmak istedi. Ama artık çok geçti. Birçoğu köyü terk etmiş, başka diyarlarda ekmek peşine düşmüştü. Geriye kalan birkaç hane ise, kuruyan tarlalara, boş harmanlara bakarak bir karar verdi. Göç edeceklerdi. Çünkü kalırlarsa, kuraklık ve yoksulluk onları yavaş yavaş yok edecekti. Tüm köylüler, geride ne varsa bırakarak uzaklara doğru yola çıktılar. Ve bu haberler, eşek krallığına ulaştığında, Baran ve babası olan biteni biliyordu artık. Zamanla herkes, köylülerin başına neler geldiğini öğrenmişti. Bir gün uzaktan yaşlı bir adam belirdi. Eşekler arasında keşif ve koruma görevinde olanlar hemen harekete geçti ve bilge eşeğe haber verdiler. Toprak sahibi geliyor. Bilge eşek ona krallığın kapılarını açtı. Çünkü yaşlı adam aynı soyun eşeği üzerinde geliyordu. Toprak sahibi içeri girdi. Yüzü mahcup, gözleri doluydu. Eşeklere seslendi. Ben bu köyün en büyük hazinesinin sizler olduğunu hep biliyordum. Sırrınızı kimseler bilmesin, kötü ellerde harcanmayın diye hep gizledim. Sizlerle yaşadığım yıllar, hayatımın en güzel zamanlarıydı. Bolluğun, bereketin gerçek kaynağı sizdiniz. Ama oğlum işlerin başına geçtiğinde, cahilliği ve açgözlülüğüyle size eziyet etti. Her şeyimizi kaybettik. Sonra başını öne eğdi. Artık kesin bir karar verdim. Oğlum bu toprakları tamamen terk edecek. Her şey eski düzenine dönecek. Çiftçiler geri gelecek ve hak ettikleri hayatı yaşayacaklar. Onlara çektikleri çilelerin karşılığını vereceğim. Bilge eşek, adamın sözlerini dikkatle dinledi. İçtenliğini hissetti. Ardından yavaşça başını sallayarak konuştu. Size bir son şans daha veriyoruz. Ey insanlar! Eğer zulüm geri dönerse, bu köyde bir tek eşek bile kalmaz. Ertesi sabah, eşek krallığı büyük bir konvoy halinde harekete geçti. Eşekler, zamanında köyü terk etmiş çiftçileri sırtlarında taşıyarak eski topraklarına geri getirdiler. Köylüler geri dönünce toprağı canlandırdılar. Yıllarca kuruyan ekinler yeşerdi. Bereket her yeri sardı. Tarım yeniden hayat buldu. Çalışılan alanlar genişledi. Köy adeta cennete dönüştü. Her yandan insanlar akın akın gelmeye başladı. Çünkü burada artık adalet vardı. Emeğin karşılığı veriliyordu. Ve toprak sahibinde gerçek bir merhamet vardı. Toprak sahibi bir süre sonra kendi sınırlarını fark etti.
ve bütün toprakları çiftçiler arasında paylaştırdı. Artık her çiftçi kendi toprağının sahibiydi ve onu emekle, sevgiyle işliyordu. Eşekler ise huzur içinde yaşıyor. Görevlerini tam bir sadakatle yerine getiriyorlardı. Herkes, eşeklere nasıl davranması gerektiğini öğrenmişti. Çünkü kim onları hor görürse, oğlunun uğradığı akıbeti kendisi de yaşardı. Çiftçiler, Baran'a minnettar kaldılar. Baran da artık kendi toprağına sahip olmuştu. Orada var gücüyle çalıştı. En kıymetli dostu olan eşeğini ise ömrü boyunca el üstünde tuttu. Ta ki o eşek huzurla ölünceye dek. Ve eşeklerin kalbi rahat, yüzü güleç olunca, köyde yaşayan yoksul çiftçiler bile bolluğa kavuştu. Köy, bir zamanlar karanlığa sürüklenmişken en güzel haline dönüştü. Ama bir şey unutulmamalı. Eğer zulüm bir kez daha eşeklere dönerse, o köy bir daha huzur ve rahat yüzü göremez.